Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak hem görüntüsünü hem lezzetini çok beğeneceğiniz şahane bir tepsi kurabiyesi tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi detaylı malzeme listemize açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hemen başlayalım. Tarifimiz için öncelikle 4 adet yumurtayı uygun bir çırpma kabının içerisine alarak üzerine 1 su bardağı toz şeker ilavesi yapalım. Ve önce şöyle bir karıştırıp ardından mikser yardımıyla tamamen beyazlayıp köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. Yeteri kadar çırptıktan sonra üzerine 150 gram oda ısısında bekletilmiş yani yumuşamış tuzsuz tereyağı. Tereyağı kullanmak istemezseniz margarin de kullanabilirsiniz. İlave edelim ve tamamen krema kıvamını alıncaya kadar ortalama 3-5 dakika mikserle çırpmaya devam edelim. Ardından 2 dolu yemek kaşığı mısır nişastası, 1 paket kabartma tozu ve azar azar un ekleyelim. Unu özellikle eleyerek eklerseniz kıvamı çok daha güzel olur. Ben öncelikle 3 su bardağı kadar un ilavesi yapıp karıştırdım. Yeterli gelmediği için tekrardan 1 su bardağı kadar daha ekledim. Tarife için toplamda 4,5-5 su bardağı kadar un kullandım. Kullandığınız unun cinsine, yumurtaların boyutuna göre bile un miktarında birkaç yemek kaşığı kadar değişiklik olabilir. O yüzden mutlaka kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. Hamurumuz karıştırılmayacak kıvama geldiğinde spatulamızı çıkartıp elimizle yoğurmaya devam edelim. Hamuru kesinlikle sert yapmıyoruz. Kulak memesi kıvamında, hatta birazcık daha cıvık olabilir. Aksi takdirde kurabiyelerimiz çok sert olacaktır. Hazır olan hamuru şöyle 2 eşit parçaya bölüp ayırdım. Şimdi bir tanesinin üzerine 1 adet rendelenmiş limon kabuğu ekliyorum ve güzelce yoğurmaya başlıyorum. Dilerseniz farklı bir şey, portakal kabuğu rendesi veya hindistan cevizi de ekleyebilirsiniz. Ve birinci hamurumuz artık hazır. İkinci hamurun ortasına öncelikle şöyle bir çukur açtım. Ardından 2 dolu yemek kaşığı kadar kakao ilavesi yaptım. Güzel karışması için de 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyerek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Ve ikinci kakaolu hamurumuz da artık hazır oldu. Şimdi her iki hamuru kendi arasında ikiye keserek bezeler elde edelim. Toplamda 4 adet bezemiz olması lazım. Bu aşamalarda un kullanmadım. Hamurumuz yağlı, ele yapışmayan olduğu için gerek duymuyorum. Eğer gerek duyarsanız çok az miktarda kullanabilirsiniz. Ama az önce söylediğim gibi çok fazla un kullanarak hamuru kesinlikle una doyurmayın ki daha sonrasında kurabiyeleriniz sert olmasın. Limonlu kısmı hazır oldu. Şimdi aynı şekilde ikinci tarafını, yani kakaolu kısmını da hazırlayalım. İki tane limonlu, 2 tane de kakaolu hamur hazırladık. Toplamda 4 adet bezemiz oldu. Şimdi öncelikle kakaolu hamurdan başlayarak açıyorum. Açarken birazcık un kullanabilirsiniz. Aksi takdirde yapışacaktır. Merdane ile üzerinden hafif bastırırsanız kolaylıkla şekil alır. Birazcık aşamalı gibi görünebilir ama gerçekten çok zamanımı almadan hızlıca hazırlayabildiğim bir tarif oldu. Eminim sizler de bu şekilde yapabileceksiniz. Gerçekten çok hem lezzetli hem kek tarzında farklı bir kurabiye. Ve hangi tepside yapacaksam öncelikle onun boyutuna baktım. Daha sonra tepsimin içerisini güzelce yağladım. Yağlamadan kesinlikle koymayalım, dibi yapışmasın. Dilerseniz yağlı fırın kağıdı da kullanabilirsiniz elbette.
Şimdi hamurumuzu yavaşça alalım. Şöyle merdaneye dolarsanız kırılmaması için çok daha güzel olur. Ve hemen tepsimizin içerisine yerleştirelim. Elimizle içerisinde hamuru düzelttikten sonra kenarında kalan fazlalıkları bıçakla veya herhangi bir şeyle ben bu şekilde bir hamur kartının ucuyla kestim. Kesip düzeltelim. Ve birinci katımız artık hazır oldu. Şimdi onu kenara alalım. İkinci katı yani limonlu hamurumuzu hazırlayalım. Bir limonlu bir kakaolu olarak yaptım. Az önce de söylediğim gibi dilerseniz limon yerine portakal kabuğu rendesi de kullanabilirsiniz. Ve hazır olan ikinci hamuru yine merdanenin üzerine alıp hamurumuzun üzerine güzelce yerleştiriyorum. Dilerseniz ara katlara bir şeyler serpiştirebilirsiniz. Reçel koyabilirsiniz. Yani nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ama bu sade haliyle de gerçekten çok güzel oldu. Yine kenarlarını unutmayalım. Güzelce düzleştirelim. Ki kurabiyemizin görüntüsü bozulmasın. Diğer hamurlarımı da açıp sırayla güzelce yerleştirdim. Bu aşamaların tamamını göstermedim. Hızlıca geçmek istedim ki sizler de izlerken sıkılmayasınız. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beni nerelerden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Ve sonuncu kat hamurumuzu da üzerine güzelce yerleştirelim. Birazcık tart hamuru kıvamında olduğu, tart tarzında da olduğunu söyleyebilirim. Yani ne kek, ne tam kurabiye, ne tam tart diyemem ama farklı ve çok lezzetli bir tarif. Ben küçükken ailemizde çok yapılırdı. Özellikle teyzem ben küçükken çok yapardı ve yengem de aynı şekilde. Onlar aralarına bolca marmelat koyarlardı ve çok daha farklı bir lezzet ortaya çıkardı. Sizler de dilerseniz o şekilde yapabilirsiniz. Kenarlarının daha düzgün olmasını istediğim için içe doğru birazcık bastırdım. Ardından baklava dilimi şeklinde kestim. Özellikle kesemeyenler için de bu aşamaları hızlandırdım ve göstermek istedim. Tabi sadece baklavayı baklava dilimi şeklinde kesmiyoruz. Her tarifte bizler için gerekli olan bir işlem olduğu için dediğim gibi özellikle göstermek istedim. Bu arada dilimlemeden de pişirebilirsiniz ama önceden dilimlerseniz daha sonrasında çok fazla dağılmayacaktır keserken. Üzerlerine de bu şekilde çatalla delikler açtım ki fırında pişerken çok fazla kabarmasın. Görüntüsü gerçekten tablo gibi ve çok güzel oldu. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişmeye gönderiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişti. 170'de olduğu için ortalama 20-25 dakika içerisinde pişecektir. Ama dereceyi çok fazla yükselterek içerisine hamur bırakmayın sakın. Derecesi düşük olursa çok güzel pişer. Ardından tamamen soğutup üzerine de reçel suyu sürdüm. Ben üzüm reçelinin suyunu kullandım. Dilediğiniz reçeli kullanabilirsiniz. Tabii bu aşamadan sonra süslemesi tamamen size kalmış. Reçel suyu değil, dilerseniz çikolata, rendelenmiş çikolata, sos çikolata veya ganaj da kullanabilirsiniz. Son olarak üzerine de bolca Hindistan cevizi serpiştirerek servis etmek istedim.
Ve tamamen soğuduktan sonra artık kesmeye başladım. Gerçekten çok lezzetli, çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak. Hem de çok bereketli bir tarif. Eğer dilerseniz önceden hazırlayıp hamurunu buzlukta bile saklayabilirsiniz. Mutlaka denemenizi önerdiğim, hem görüntüsünü hem lezzetini çok beğeneceğiniz nefis bir lezzet oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakabilir, yorum yazabilir, kaydedebilir ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak isterseniz sevdikleriniz, isterseniz de ailenizle sosyal medya hesaplarınız üzerinden veya WhatsApp hesabınız üzerinden paylaşımda bulunabilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimden haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.